Karakucak güreşinin piri, Yozgat'ın gururu Hasbekli Mahmut Pehlivan, 1857 yılında Yozgat ilinin Akdağmadeni kazasına bağlı Hasbek köyünde, 3 çocuklu Yakup ve Asiye çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybettiği için evin geçimine yardım etmesi gerekti. Güreş hevesiyle işleri aksatınca annesi güreşmesini yasakladı. Ancak içindeki güreş tutkusuyla tüm yasak ve yıldırmalara rağmen güreşmeye devam etti. Güreşmeye gittiği bir gün Mahmut'un küçük kardeşi Ali, güreşten dönen Hasbekli pehlivanlara ağabeyi Mahmut'u sorar. Aralarından Mustafa Pehlivan Ali'nin sorusuna, "Oğlum, Mahmut an güreşte birinci oldu. Ödül olarak verdikleri boğa bağlara kaçtı. Anda peşinden gitti. Yürü git de Mahmut Ağa'na yardım et," cevabını verir. Kardeşi Ali bu alaylı sözleri doğru sanarak ağabeyini ve ödülü olan boğayı aramaya koyulur. Bu esnada akşamın olmasıyla hava kararmış, üstelik yağmur da bastırmıştır. Asiye kadın telaş içindeyken oğlu Mahmut çıka gelir. Annesinin azarlı, sitemli sözleri ve anlattıkları Mahmut'u çok üzmüştür. Büyük bildiği, ustam, dediği insanlar tarafından alaya alınmak çok dokunur ona. Yağmurlu gecenin karanlığında kardeşini aramaya koyulur ve bir süre sonra, iki kardeş iliklerine kadar ıslanmış halde kapıdan içeri girerler. Asiye kadının verdiği kuru elbiselerle üzerlerini değiştirip sofraya otururlar. İçilen sıcak çorbanın ardından, anası nasihate başlar. Her işin, her şeyin bir zamanı vardır. Sen kim, pehlivanlık kim? Daha ağzın süt kokarken, pehlivanım diye ortaya çıkarsan, işte böyle eğlencesi olursun onun bunun. Nasihatlerin ardından Asiye kadın Mahmut'a, daha sen beni bile yenemezsin der. Ve oğluyla pazarlık yapar. Şayet annesini yenerse güreşmeye devam edecek, yenilir veya pes ederse evin geçimiyle ilgilenecektir. Mahmut galip geleceği düşüncesiyle teklifi kabul eder ancak anası Asiye kadın oldukça güçlü kuvvetli, yaman bir kadındır. Öyle ki, bir gün köyün yakınında tezek toplarken yanına sokulan nişanlısı Yakup'u, yani Mahmut Pehlivan'ın babasını tezek çuvalına katmış ve sırtladığı gibi köye getirmişti. Mahmut Pehlivan çabalayıp çırpınır ancak yerinden oynatamaz annesini. Çaresiz pes edip uzak kalır güreş meydanlarından. Çift de çubukla uğraşırken aradan birkaç yıl geçmiş, Mahmut tam bir delikanlı olmuştur. Bir gün annesinin kuşağından tek eliyle tutup ayaklarını yerden kesmiştir. Asiye kadının mütebessim yüzü hem ana, hem babalık yaparak yiğit bir evlat yetiştirmiş olmanın gururuyla aydınlanır. "Yürü oğlum, artık sen pehlivan olmuşsun. Cenabı Allah benim kuvvetimi de, Hazreti Ali'nin kuvvetini de sana versin," diyerek Mahmut'un pehlivanlığını onaylar. O tarihten sonra, Mahmut Pehlivan'ın ünü kısa zamanda çevre köylere, kasabalara, vilayetlere yayılır. Bir bahar günü, bölgenin ileri gelenlerinden Esat Bey'in konağında düğün hazırlığı sürmektedir. Çevre köy ve kasabalara davetiye yollanırken, civardaki pehlivanlara da haber salınmış ancak Hasbekli Mahmut Pehlivan, Esat Bey ile arasında geçmişte yaşanan tatsız bir olay yüzünden çağrılmamıştır. Düğün günü gelir ve köyün harman yerinde kıran kırana güreşler başlar. Ayak, orta ve baş altında ödüller sahiplerini bulur. Sıra baş pehlivanlık güreşine gelir. Hasbekli Mahmut Pehlivan korkusuyla ikisi Hasbek'ten olmak üzere, başa güreşecek sadece 3 pehlivan vardır. Hasbekli pehlivanlardan biri Mahmut Pehlivan'ın kardeşi Ali Pehlivan'dır. Ağabeyinin yokluğunda baş pehlivanlık ödülünü alabileceğini düşünmektedir. Güreş başlar. Ali Pehlivan bay çektiği için diğer 2 pehlivanın galibiyle güreşecektir. Çevrede Karagili adıyla tanınan oldukça iri yapılı Hüseyin Pehlivan, üstün bir oyundan sonra Hasbekli Pehlivan'ı alt eder. Kısa bir dinlenmeden sonra Ali Pehlivan'la yaptığı ikinci güreş, Hüseyin Pehlivan'ın üstünlüğü ile devam etmektedir.
Güreşi takip eden Hasbekliler endişeyle, "Ah şimdi Mahmut Pehlivan burada olmalıydı," diye söylenmeye başlarlar. Esat Bey aralarındaki anlaşmazlığı gurur meselesi yaptığından, ilk adımı Mahmut Pehlivan'dan beklemektedir. Mahmut Pehlivan bu esnada camızlarla tarla sürmektedir. Ümitler tükeniyordu. Mağlubiyet bir yana, Hüseyin Pehlivan'ın bir yandan güreşi sürdürürken bir yandan madımak toplayıp yemesi Hasbeklileri büsbütün çileden çıkarmıştı. Bu şımarık tavır, bardağı taşıran son damla oldu. Esat Bey beklenen emri verdi. "Gidin getirin şu adamı." Bir atlı derhal yola çıkarıldı. Haberci birkaç dakika içinde tarlada çift süren Mahmut Pehlivan'a nefes nefese olanları anlattı. Hüseyin Pehlivan'ın, kardeşi Ali Pehlivan'a yaptıkları onu çok öfkelendirmişti. Haberciye camızları eve götürmesini tembihledi. Sonra habercinin atına atladığı gibi harman yerine doğru dört nala gitti. Harman yerinde köylüler Mahmut Pehlivan'ı bir masal kahramanı gibi karşıladılar. Esat Bey'e soğuk, yarım ağız bir selam verdi ve kalabalıktan birine evden kispetini getirmesini söyledi. Yanına vardığında kardeşi Ali utancından başı dizlerinin arasında, yorgun, ağlamakla oturuyordu. Kardeşini bu halde gören Mahmut Pehlivan, üzerini değiştirirken hırsından gömleğini yırtıp çıkararak kendini güreş meydanına atıverdi. Peşrevi kısa tuttu ve "Ya Allah!" diye nara atarak yaptığı ilk hamlede Hüseyin Pehlivan'ı alta düşürdü. Mahmut Pehlivan'ın kardeşi Ali Pehlivan'a yaptıklarından sonra kendisini sakatlayacağı korkusu içini kaplamıştı. Hüseyin Pehlivan'ın bu acı kuvvet karşısında yapacağı pek bir şey yoksa da altta çırpınıp duruyordu. O ara Esat Bey oturduğu yerden kalktı, pehlivanların yanına varıp "Hüseyin" diye seslendi. Hüseyin Pehlivan kan ter içinde, "Buyur beyim" deyince Esat Bey, "Biraz önce yediğin o madımaklar yine buradalar bak, niye yemiyorsun?" sözleriyle hesap sormaya başladı. Hüseyin Pehlivan, "O madımakları gözüm görüyor mu ki beyim?" diye mecalsiz sesle cevap verdi. Mahmut Pehlivan, Esat Bey'e sitemini belli edercesine yüksek sesle, "Esat ağa! Hüseyin'i bırak, üçünü sal üçünü" diye bağırarak diğer üç başpehlivana birden meydan okudu. Ve yeni bir güreşi başlatmak üzere Mahmut Pehlivan ile Hüseyin Pehlivan arasındaki güreş bozuldu. Şimdi Mahmut Pehlivan aynı anda üç pehlivana karşı güreşecektir. Güreş meydanlarında eşine sık rastlanmayan güreş nihayet başlar. Mahmut Pehlivan kısa sürede üç başpehlivanı da yar üst üste. Hasbekli Mahmut Pehlivan kariyerinin en önemli güreşini ticaret maksadıyla gittikleri Adana'da bir Fransız'a karşı yapmıştır. İnsan azmanı bu Fransızın karşısına bir emrivaki ile çıkarılan Hasbekli Mahmut Pehlivan, hiç bilmediği Grekoromen stilde güreşmeye mecbur edilmişti. Er meydanlarında güreşmeye alışık olan Hasbekli Mahmut Pehlivan, şimdi ise kurulan daracık bir ringde, kendisinden 2 kat ağır bir insan azmanına karşı güreşecektir. Hasbekli Mahmut Pehlivan, kendisinden beklenilmeyen bu galibiyeti almasını alır ancak, rakibini yere serdiğinde ringin tahtaları kırılır. Bu güreşinden sonra Adana yöresinde üne artmış ve "tahta kıran" namıyla anılır olmuştur. Sivas'ta güreştiği Sivaslı Sicimoğlu Halil Pehlivan'ı yan düşünerek yenmiştir. İzmir'de Kel Aliço ile karşılaşmış, iki saray pehlivanını yıktıktan sonra Aliço ile 2,5 saat yenişememiştir. Sicimoğlu Halil Pehlivan'ın Kel Aliço ile yapacağı huzur güreşinden bir gün önce kalp krizinden öldüğü haberinin duyulduğu sıralarda, kendisi de huzur güreşine davet edilmiştir. Sarayda başına bir iş gelmesinden çekinen Hasbekli Mahmut bu davete icabet etmemiştir. Onu saraya getirmekte görevlendirilen bir binbaşı, Hasbekli Mahmut'u 2 ay süreyle aramasına rağmen saraya eli boş dönmüştür. Hasbekli Mahmut Pehlivan, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle birlikte ara verdiği güreşlere devam etmiş ve gittiği güreşlerde bütün ödülleri toplayarak zengin olmuştur. Hayatındaki tek yenilgisini, Sicimoğlu Halil'i de yenmiş olan Kıbrıslı Ahmet'in elinden almıştır.
Hasbekli Mahmut Pehlivan ömrünün son yıllarında kısmi felç geçirmiş ve 1932 senesinde 75 yaşındayken vefat etmiştir. Ruhu şad olsun. Rahmet ve saygıyla anıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.